Kapalı Çarşı'nın kalbinde bir dükkan alev alev yanıyor. Tarihi kubbelerin altında küle dönen sadece halılar veya antikalar değil aslında. Bir tüccarın geçmişi de o alevlerin içinde eriyip gidiyor. Edip Cansever'in o yangından kurtarıp asma katlı yeni bir dükkana taşıdığı şeyse, Türk şiirinin kaderini bütünüyle değiştirecek devasa bir yalnızlık duygusu. Ateşin yuttuğu o fiziksel mekan, insanın içindeki o büyük boşluğun modern hayata yabancılaşmanın ilk somut kıvılcımı olabilir mi diye sormadan edemiyor insan. O daracık asma katta ortağı Jacques Salvochvili ticareti yürütürken o sadece okuyor ve yazıyordu. Kalabalıkların uğultusu altında dünyanın en eski çarşısında mutlak bir sessizlik inşa ediyordu. Dışarıdaki o devasa gürültüden kaçıp kendi içine kapanan bir zihnin, kelimelerle kurduğu bu yalıtılmış evren, aslında modern insanın trajedisini çözmek için kurulmuş bir laboratuvara dönüşecekti. Bu laboratuvarın kökleri o çarşının uğultusundan çok uzaktaki bir çocukluğa uzanıyor. Fatih'in Soğanağı semtindeki o eski sokakları, Saraçhanebaşı'nın tarihi dokusunu göz önüne getirmek gerekiyor. Osmanlı'nın son demleriyle genç cumhuriyetin modernleşme sancılarının iç içe geçtiği bir atmosfer bu. Bir yanda Baba Hali'nin o ağır edebi havası var, diğer yanda Ahmet Hamdi Tanpınar gibi dev bir isimle aynı sokakları, aynı havayı soluyan, sürekli gözlem yapan bir çocuk. O edebi atmosferin içine doğmak, kelimelerle kurulan bağın ilk tohumlarını akıyor. Babali o dönemde sadece bir semt değil, Türkiye'nin düşünce ve edebiyat nabzının attığı yer. Fakat şairin hayatına baktığımızda düz bir edebi kariyer çizgisi göremiyoruz. Sürekli bir arayış, bir uyumsuzluk hali var. Yüksek Ticaret Okulu'na giriyor, dönemin ruhuna uygun olarak iş hayatına atılmak isteniyor. Fakat oradaki rakamlar, katı kurallar, soğuk ticaret mantığı ruhuna hiç uymuyor. Okulu yarıda bırakıp baba mesleği olan antikacılığa dönmesi sıradan bir meslek seçimi olarak görülemez. Kapalı Çarşı'nın o devasa karanlık ve gizemli labirentine dönerek kendi sığınağını inşa etmeye başlıyor. Antikacılık, sadece alım-satım yapılan bir işin ötesinde, geçmiş zamanın, yaşanmışlıkların ve eşyaların ruhuna dokunulan bir alan. İnsanların bırakıp gittiği, bir zamanlar hayatın tam merkezinde olan ama artık sadece bir maddeye dönüşmüş o nesnelerle baş başa kalmak, şairin zihnini derinden etkiliyor. 1954 yılındaki o meşhur Kapalı Çarşı yangını ise her şeyi sıfırlayan bir kırılma anı. Dükkan bütünüyle kül oluyor, o küllerin içinden ortağı Jacques Salhochvili ile birlikte geçtikleri o meşhur asma kat doğuyor. 30 yıl boyunca oradan hiç çıkmıyor. Dışarıda kıyasıya bir kapitalist düzen, tüccarların bağırışları, pazarlık sesleri akıp giderken, içeride sadece kelimelerle, imgelerle kurulan bir sığınak var. O asma kat dünyanın gürültüsünden kaçılan yalıtılmış bir sığınak değil. Tam tersine dışarıdaki tüm o çarkların, yabancılaşmanın ve kokuşmuşluğun mikroskop altına alındığı bir laboratuvar. Şairin kendi içine çekilmesi, topluma sırt dönmesi olarak algılanmamalı. Toplumun en yoğun olduğu noktada, pazarın, kapitalizmin tam merkezinde bir laboratuvar kuruyor. Başlangıçta Orhan Veli ve arkadaşlarının öncülük ettiği, Garip akımının etkisiyle yazdığı ikindi üstü kitabında yaşama sevincini satırlara döküyor. Çarşının o kalabalığı, günlük yaşamın basitliği ona bir süre ilham veriyor. Ama bu naif sevinç çok uzun sürmüyor. Yaşama sevincinin yerini yerçekimli karanfille ikinci yeninin o karanlık, ağır, sürreal ve imgelerle dolu sularına geçiş alıyor. Çünkü bireyin bunalımını, içine düştüğü o büyük boşluğu anlamak, aslında o bunalımı yaratan toplumsal koşulları, o vahşi çarkları anlamaktır. Dışarıdaki o devasa kalabalık, bitmek bilmeyen o uğultu, aslında şairin içsel parçalanmışlığının kusursuz bir aynasına dönüşüyor. İnsan kalabalıklar içinde ne kadar çoksa, kendi içinde o kadar eksiliyor. İnsanın kendi içindeki bu eksilme, modern kent hayatının o ezici ağırlığıyla birleşince, tuhaf bir şekilde şiirlerindeki nesnelerin sayısı artmaya başlıyor. Şehrin soğuk, ruhsuz eşyaları bir anda dizelerin baş köşesine oturuyor. T.S. Eliot'un edebiyat dünyasına kazandırdığı o meşhur nesnel karşılık yöntemini ustalıkla kullanıyor. Alüminyum dükkanları, vitrinlerdeki naylon çoraplar, buruşuk iç çamaşırları, masalar, geleneksel şiirin estetik bulmadığı ne kadar modern, soğuk ve yabancılaştırıcı nesne varsa hepsini şiirin tam kalbine yerleştiriyor. Bu noktada durup sormak gerekiyor.
Duyguyu, hüznü, aşkı veya kederi doğrudan anlatmak varken neden sürekli nesnelerin arkasına saklanıyor? T.S. Eliot'un bahsettiği bu yöntem tam olarak nasıl işliyor? Duyguyu soyut sözcüklerle anlatmak yerine okuyucuda o duyguyu uyandıracak somut nesneleri, olaylar dizisini veya durumları kurgulamaktır bu. İnsanın hüznünü "ben çok hüzünlüyüm" diye anlatmak yerine odadaki solmuş bir çiçeği, köşede unutulmuş buruşuk bir gömleği ya da soğuk bir alüminyum parçayı betimleyerek o hüznü okurun iliklerine kadar hissettirirsiniz. Modernleşmenin getirdiği o yapay dünyanın eşyaları bunlar. İnsanın doğadan kopuşunu, betonların ve metallerin arasında sıkışışını temsil ediyorlar. Eşya artık insanın emrindeki bir araç değil. İnsanın ruhunu esir alan, onu şekillendiren, onun yalnızlığını yüzüne vuran bir güç konumuna yükseliyor. Bu nesne istifçiliğinin en vurucu örneği şiiri. Adam yaşama sevinci içinde başlıyor, sonra masaya anahtarlarını koyuyor, bakır kaseyi koyuyor, içine çiçekleri koyuyor. Yetmiyor, uykusunu, uyanıklığını, tokluğunu, açlığını, pencereden gelen ışığı koyuyor, her şeyi o masanın üzerine yığıyor. Şiirin sonunda masa o kadar ağırlaşıyor ki, bana mısın demedi bu kadar yüke, bir iki sallandı durdu, adam ha babam koyuyordu diyor. Sanki bir tiyatro sahnesi kuruyor, ışıkları kapatıyor ve sadece o masanın üzerine insanın tüm yükünü taşıyan o cansız maddeye bir spot ışığı yönlendiriyor. Cansız bir masa, insanın o devasa hüznünü, varoluşsal krizini taşımaya nasıl yetebilir? Bu ağırlığı anlamak için varoluşçu felsefeye, özellikle Heidegger'in o sarsıcı fırlatılmışlık kavramına bakmak gerekiyor. Modern insan bu dünyaya kendi rızası, kendi seçimi olmadan fırlatılmıştır. Düştüğü bu dünyada sistemin acımasız şartları arasında savrulurken tutunacak sağlam bir dal bulamaz. Sartre'ın felsefesindeki o derin bulantıyı, o hiçlik duygusunu iliklerine kadar hisseder. Değerlerin çöküşü, inançların sarsılması, geleneksel bağların kopması, fırlatıldığı bu boşlukta anlam arayışı çöktüğünde nesnelere tutunmaya çalışır. Şair, insanı şiirin merkezine yerleştirirken tuhaf bir şekilde insansız, kıpırtısız, maddeyle çepeçevre sarılmış bir tablo çizer. Çaresizlik, insanın bağırışlarında değil, bu eşyaların o kas katı soğukluğunda, masanın o tepkisizliğinde saklıdır. Masa, modern insanın taşıyamadığı kendi hayatıdır. Heidegger'in fırlatılmışlık kavramını biraz açalım istersen. Dinleyicilerin gözünde netleşmesi için soruyorum. İnsan bir kuyuya kendi iradesi dışında atılmış gibidir ve etrafındaki o taş duvarlara, yani nesnelere çarpa çarpa düşer mi diyoruz? Seçmediğimiz bir bedende, seçmediğimiz bir yüzyılda, seçmediğimiz bir kentin betonları arasında uyanıyoruz. Kentin o acımasız değerleri bireyi kendi özünden, insani sıcaklığından hızla uzaklaştırıyor. İnsan artık kendi kaderini tayin eden bir aktör değil, devasa bir meta akışının üstünde iradesizce sürüklenen küçük bir nesneye dönüşüyor. O kuyu metaforu çok yerinde. Kuyuya düşerken ellerinizin sürtündüğü o soğuk taşlar, modern insanın etrafını saran betonarme binalar, neon tabelalar, otel odalarıdır. Bu yüzden şiirlerindeki mekanlar hep geçici, hep köksüzdür. Otel odaları, barlar, meyhaneler, bekleme salonları, insanın aidiyet kuramadığı, kök salamadığı, sadece kısa bir süreliğine barındığı, içindeki o devasa boşluğu geçici olarak uyuşturmaya çalıştığı yerler. Herkes bir yerlere gidiyor, herkes kalabalıkların içinde ama kimse kimseye gerçekten dokunmuyor. İnsanın bu derece parçalandığı, yabancılaştığı bir ruh halini geleneksel yöntemlerle, uyaklı ve ölçülü dizelerle anlatmak artık imkansızlaşıyor. Klasik dizeler bu yükü, bu parçalanmışlığı taşıyamıyorsa şiirin yapısı da kırılmak zorunda kalıyor. Bu da bizi o büyük biçimsel devrime, Edip Cansever'in edebiyat dünyasına bomba gibi düşen o meşhur sözüne getiriyor. Mısra işlevini yitirdi. Bu söz dönemin eleştirmenleri tarafından öylesine büyük bir öfkeyle karşılanıyor ki sanki şiir bitti, şiiri öldürüyoruz demiş gibi bir fırtına kopuyor. İnsan sormadan edemiyor. Şiir mısradan oluşmuyorsa, o metni nesirden, düz yazıdan ayıran nedir? Kağıt üzerinde nasıl görünüyor bu yeni şiir? Düz yazı gibi mi okuyoruz, yoksa bir tiyatro metni mi? Sayfaya baktığınızda klasik şiirin o alt alta dizilmiş, hizalı ve tek sesli mimarisini görmezsiniz.
Bazen sayfanın ortasına dağılmış kelimeler, bazen uzun uzun anlatılar, bazen de doğrudan karakter isimleriyle başlayan diyaloglar görürsünüz. Şiirin kalbini oluşturan o içsel ritmi, mısranın daracık sınırlarından söküp alıyor ve insanın o karmaşık, o kaotik içsel trajedisinin ritmine uyduruyor. Onun derdi şiiri yok etmek değil, şiiri o kalıplardan kurtarıp düz yazının, tiyatronun, hatta romanın o geniş imkanlarını açmak. Klasik lirik şiir sadece ben diyen, kendi duygularını anlatan tek bir şair sesi barındırır. Ama modern sokağın, otel odalarının, pasajların çok sesliliğini tek bir ben ile yakalayamazsınız. Bu yüzden şiirden o edebi özden vazgeçmiyor, hikaye anlatımını, romanın derinliğini ve tiyatronun dramatik çatışmasını kullanarak çok boyutlu, insanın binbir halini anlatan devasa bir mimari inşa ediyor. Kelimeler artık sadece duyguları betimlemiyor, bir sahnede hareket ediyor, birbiriyle konuşuyor, maskeler takıyor, şiirin içine yepyeni, kanlı canlı karakterler yerleştiriyor. Konağını ateşe vererek geçmişinin o çürümüş ağırlığından, sahte değerlerinden intikam alan, adeta bir psikolojik kundaklama yapan Ruhi Bey çıkıyor karşımıza. Sonra Yakup geliyor. Görünmezliğiyle, hiç kimse tarafından çağrılmamasıyla modern insanın o kahredici silinişini, o mutlak yok oluşunu temsil eden adam. Yakup öyle bir karakter ki toplum içinde var olmak için sürekli birilerinden onay bekliyor ama kimse onu görmüyor. Bir de mitolojik Medüliza var. Teknolojinin, kentin o soğuk yüzünün insanı nasıl taşlaştırdığını, duygularını nasıl dondurduğunu simgeleyen bir figür. Şiir tiyatro sahnesine dönüşüyor. Ruhi Bey'in konağını yakması, kendi geçmişini, bir sınıfın çöküşünü alevlere teslim etmesidir. Tıpkı kapalı çarşıda yanan o dükkan gibi, geçmişin küllerinden yeni ve yapayalnız bir modern birey doğar. Yakup ise bir isimden çok bir durumdur. Görülmeyen, duyulmayan, ancak bir başkası ona seslendiğinde var olabileceğine inanan silik kalabalıkların ta kendisidir. Bu karakterler, tek bir şairin sesinden çıkıp bağımsızlaştıkları için metin sadece bir şiir olmaktan çıkar, insanın parçalanmış varoluşunu ete kemiğe büründüren bir trajediyeye dönüşür. Bu devasa trajedinin inşa edildiği yıllar, Türkiye'nin en sancılı, en karanlık dönemlerine, 1970'lerin o çalkantılı siyasi atmosferine denk geliyor. Herkesin bağırdığı, sloganların havada uçuştuğu, sokak çatışmalarının yaşandığı, edebiyatın bile doğrudan bir propaganda aracına dönüşme tehlikesi yaşadığı o gerilimli yıllar. Tomris Uyar ile yapılan o meşhur röportajda çok kritik bir gözlem var. Bazı şairlerin toplumculuk yapmak, halkın acılarını dile getirmek adına kendi doğal seslerini bozup zorla seslerini kalınlaştırdıklarını, yapay bir erkeksi ton takındıklarını söylüyor. O iri, o gürültülü marşlar söyleyen seslerin arasında Edip Cansever, kendi o yumuşak, kendi halindeki sesini, o inceliği inatla koruyarak toplumun dramını anlatabilme ustalığını gösteriyor. Siyasi konjonktürün baskısı altında ezilmeden sanatın o bağımsız ve estetik duruşunu korumak büyük bir direnç gerektirir. Slogan atan bir şiir, belki o günün meydanlarında yankı bulur, kitleleri coşturur. Ama zamanın o acımasız süzgecinden geçemez. Siyasi iklim değiştiğinde o şiirin de ömrü biter. Şiirle siyasetin o ince çizgisinde insanı ideolojilerin gölgesinde bırakmadan doğrudan insanın acısına, insanın yarasına dokunabilmek asıl meseledir. O toplumu anlatırken bağırıp çağırmayı seçmez, toplumun yarasını mikroskop altına alıp sessizce o sızıyı gösterir. Yaş ilerledikçe o gençliğin getirdiği keskin, heyecanlı tepkilerin yerini anılar, dinginlik ve çok daha filozofça bir hoşgörü alıyor. Şiir de şairle birlikte demleniyor, olgunlaşıyor. Bu demlenmenin en büyük meyvesi 1974 yapımı o muazzam Sonrası Kalır kitabı ve elbette edebiyat tarihine kazınan Mendilimde Kan Sesleri şiiri. Toplumsal yaraların, sokaklardaki o siyasi gerilimin, işkencelerin, o korkunç şiddetin bir tek slogan bile atılmadan, doğrudan siyasi bir terim kullanılmadan anlatılması. Ahmet abi, güzelim bir mendil niye kanar? Diş değil,
Tırnak değil, bir mendil niye kanar diyor dizelerinde. Kanın sesi. Görsel bir şiddeti işitsel bir çığlığa dönüştürüyor. Cezaevinden, o ağır siyasi süreçlerden yeni çıkmış olan yayıncı Erdal Öz'ün soluğu doğrudan Kapalı Çarşı'da alıp o asma kata tırmanması ve Ahmet abiyi araması boşuna değil. Sessizce söylenen bir acı, megafonla atılan bir slogandan çok daha derinlere işliyor. Sloganların, siyasi bildirilerin vadesi her zaman dönemin konjonktürüyle sınırlıdır. Ancak doğrudan insanın trajedisine, onun o çıplak varoluşuna odaklanan insani duyarlılık, zamanın ve mekanın sınırlarını aşıyor. Mendilimde kan seslerindeki o kanayan mendil, haksızlığa uğramış, şiddet görmüş, ezilmiş tüm insanların ortak sembolüne dönüşüyor. Şair, çatışan tarafların kör edici öfkesini değil, tam o şiddetin ortasında sıkışıp kalmış, sokağa çıkmaya korkan, yaşam hakkı elinden alınan insanın o çaresizliğini yakalamayı başarıyor. İnsan yaşadığı yere benzer dizesinin taşıdığı o kahredici ağırlık da buradan geliyor. İnsan çevresindeki o şiddetin, o yozlaşmanın, o kirli düzenin izlerini taşır. Sokağın korkusu insanın ruhuna onulmaz bir şekilde sızar, onu şekillendirir. Bu yüzden onun kelimeleri aradan geçen onca yıla, değişen onca düzene rağmen asla eskimiyor. Toplumların hastalıkları değişmiyor, sadece o hastalıkların semptomları form değiştiriyor. Tüm o kelimeler, dökülen unlar, göğe bırakılan balonlar, görünmeyen yakuplar, yanan konaklar ve kanayan mendiller. Hepsi, Kapalı Çarşıda alevlerin içinden sağ çıkan bir adamın, o daracık asma katta kurduğu devasa evrenin parçaları. Ateş bir dükkanı yutabilir. Sloganlar unutulabilir. Kalabalıklar dağılabilir. Ama onun dediği gibi insan ölür, sonrası kalır. Bugün o ahşap asmakat yok. Ama kalabalık bir caddede yürürken, devasa binaların arasında kendinizi küçücük hissederken ya da telefonunuzda sonsuz bir dijital akışta kaybolurken sormadan edemiyor insan. Sizin asmakatınız neresi? Bu gürültüden kaçmak için hangi cansız nesnelere tutunuyorsunuz? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez,